Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bu videoda İskandinav mitolojisine giriyoruz. İskandinavya ve İskandinav coğrafyası hakkında detaylı bilgi alacağız. Ve İskandinav mitolojisi karakterlerinin bazılarını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutma. İskandinav mitolojisi, tanrıların ve efsanelerin dünyası. İskandinav mitolojisi, Kuzey Avrupa'da özellikle de İskandinavya'da yaşayan antik halkların inançlarını ve efsanelerini anlatan büyüleyici bir mitoloji sistemi. Bu mitoloji, Vikingler tarafından 8. ve 11. yüzyıl arasında güçlü bir şekilde benimsenmiş ve İskandinav kültürünün temel bir parçası haline gelmiştir. İskandinav mitolojisi, mitler, tanrılar, kahramanlar ve doğaüstü yaratıklarla dolu bir evreni içerir. İskandinavya, Kuzey Avrupa'da bulunan ve Norveç, İsveç ve Danimarka'nın oluşturduğu bir bölgedir. İskandinavya coğrafyası, Kuzey Denizi ve Norveç Denizi'nden Baltık Denizi'ne kadar uzanır ve kıyı şeridi boyunca birçok adaya sahiptir. Bu bölge, tarihi ve kültürel benzerlikleri olan ülkeleri içerirken, coğrafi olarak da benzer özelliklere sahiptir. İskandinav coğrafyası, dağlık araziler, geniş ormanlık alanlar, göller ve yortlarla karakterizedir. Dağ sıraları ve yaylalar, bölgeye muhteşem manzaralar ve doğal güzellikler katar. Norveç, İskandinavya'nın en dağlık ülkesidir ve ünlü fiyortlarıyla ünlüdür. İsveç, göller ve ormanlarıyla kaplı geniş bir ülke olup, İskandinav Yarımadası'nın doğusunda yer alırken, Danimarka daha düz ve tarıma elverişli arazilere sahiptir. İklim açısından İskandinavya genellikle soğuk ve ılıman deniz iklimine sahiptir. Kışlar genellikle soğuk ve kar yağışlı geçerken yazlar serin ve nemli olur. Bu nedenle İskandinavya'da doğal yaşam genellikle ormanlık alanlarla ve tundralarla sınırlıdır. Ayrıca bölgede birçok göl ve akarsu bulunur. İskandinav ülkeleri tarih boyunca Vikinglerin yaşadığı ve Avrupa'nın diğer bölgelerine keşifler ve ticaret için seferler düzenlediği yer olarak tanınır. Vikingler, İskandinav coğrafyasının denizcilik ve ticaret alanındaki önemini vurgular. Bugün bile İskandinav kültürü, Viking mirası, geleneksel sanat ve el sanatları, tasarım ve açık hava etkinlikleri gibi unsurlarıyla dünya çapında ilgi çeker. İskandinavya'nın büyük şehirleri arasında Oslo, Norveç'in başkenti, Stockholm, İsveç'in başkenti ve Kopenhag, Danimarka'nın başkenti yer alır. Bu şehirler, tarihi ve kültürel zenginlikleri, modern mimarileri ve yaşam tarzlarıyla önemli turistik ve ekonomi merkezleridir. İskandinav mitolojisi, Odin, Thor, Freya, Loki ve diğer birçok tanrı ve tanrıçaların yer aldığı zengin bir tanrılar tapınağına sahiptir. Odin, tanrıların kralı ve bilgelik, savaş ve sihirin tanrısı olarak kabul edilirken, Thor, gücü ve fırtınaları temsil eden bir tanrıdır. Freya, aşk ve bereketin tanrıçasıdır. Loki ise şeytanlar ve oyunların tanrısı olarak bilinir. Bu mitoloji sistemi, dünyanın yaratılışını, tanrıların maceralarını ve Ragnarok olarak bilinen büyük bir savaşı içeren çeşitli mitleri içerir. Odin'in bilgelik kaynağı Yggdrasil adlı bir dünya ağacı vardır ve bu ağacın dalları farklı dünyaları temsil eder. Midgard, insanların yaşadığı dünya, Asgard, tanrıların dünyası ve Jotunheim, devlerin dünyası gibi farklı dünyalar mitolojik hikayelerde önemli bir rol oynar. İskandinav mitolojisi sadece tanrıları değil, aynı zamanda kahramanları da içerir. Ünlü kahramanlardan biri Kuzey Avrupa'nın en ünlü destanı olan Nibelungenlied'de de yer alan Sigurd'dur. Sigurd, ejderhanın kanını içerek dilsiz kuşlarla konuşabilen ve ölümsüzlüğün sırrını öğrenebilen bir kahramandır. İskandinav mitolojisi birçok doğaüstü yaratık ve canavarı da içerir. Bunlar arasında ejderhalar, devler, elfler, cüceler ve cadılar yer alır. Mitler ve efsaneler, bu yaratıkların ve tanrıların insanlarla etkileşimini, savaşlarını ve serüvenlerini anlatır. İskandinav mitolojisi günümüzde edebiyatta, sinemada ve popüler kültürde büyük etkiler bırakmıştır. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit gibi eserlerinde İskandinav mitolojisinin etkisi açıkça görülebilir. Mitolojik karakterler, yaratıklar ve mitolojik dünya tasvirleri bu eserlerdeki fantastik evrenin temel unsurlarını oluşturur. Marvel sinematik evreninde İskandinav mitolojisinden ilham alır. Thor karakteri İskandinav tanrısı Thor'un modern bir yorumudur.
ve çeşitli filmlerde ve çizgi romanlarda yer almaktadır. Thor'un yanı sıra Loki, Odin ve diğer İskandinav tanrıları da Marvel evreninde karakterler olarak karşımıza çıkar. İskandinav mitolojisi, edebiyat, sanat, tiyatro ve müzik alanlarında da etkili olur. Birçok yazar, şair ve sanatçı mitolojik öğeleri eserlerinde kullanmış ve İskandinav mitolojisinin zenginliklerinden ilham almıştır. Örneğin Richard Wagner'in Nibelung'un Yüzüğü operası İskandinav mitolojisine temel alır ve müzikal bir başyapıt olarak kabul edilir. İskandinav mitolojisi popüler kültürdeki rolüyle de dikkat çeker. Video oyunları, çizgi romanlar, kart oyunları ve televizyon dizileri gibi birçok medya formatında İskandinav mitoloji temaları ve karakterleri yer alır. Bu mitolojinin geniş kitleler tarafından tanınmasını ve ilgi uyandırmasını sağlar. İskandinav mitolojisi, tarihin derinliklerine kök salmış büyüleyici bir mitoloji sistemi. Tanrıların, kahramanların, yaratıkların ve destanlı maceraların öyküleri, insan hayal gücünü ve merakını kışkırtır. Günümüzde hala keşfedilmeyi bekleyen birçok mit ve efsane bulunmaktadır. Bu yüzden İskandinav mitolojisi sonsuza kadar ilgi çekici ve etkileyici kalacaktır. İskandinav mitolojisinde birçok kahraman vardır. Bunlardan en ünlüsü Sigurd'dur. Sigurd, aynen bizim Gılgamış'ımız gibi kahraman bir savaşçı olarak tanımlanır. Bu destansı kahramanın maceraları, İskandinav mitolojisinin zenginliğini ve epik özelliklerini yansıtır. Sigurd'un cesareti, zekası ve üstün savaş becerileri onu efsanelerde ve destanlarda unutulmaz bir karakter haline getirir. İskandinav mitolojisi birçok farklı karakter içeren geniş bir tanrılar ve yaratıklar panteonuna sahiptir. İşte bazı önemli İskandinav mitolojisi karakterleri. Odin. Tanrıların kralı olarak kabul edilen Odin, bilgelik, savaş, ölüm ve sihirin tanrısı. Çift gözlüdür ve çoğu zaman karga Hugin ve Munin ile birlikte tasvir edilir. Ayrıca Valhalla'ya düşen savaşçıların ruhlarını toplayan Valkyrlerin lideridir. Thor. Güç ve fırtınaların tanrısı Thor, en büyük İskandinav tanrılarından biridir. Büyük bir çekici olan Mjolnir'i kullanır ve fırtına, yıldırım ve koruyucu güçlerle ilişkilendirilir. Ayrıca devlerle savaşan ve insanları koruyan bir kahramandır. Loki. Şeytanlar ve oyunların tanrısı Loki, İskandinav mitolojisinin karmaşık bir karakteridir. Hem tanrılarla ittifak kurabilen hem de onları ihanet edebilen bir yaratıktır. Ve çoğunlukla muziplikleri ve entrikalarıyla bilinir. The Mask filmindeki maske de Loki'ye aittir. Freya. Aşk ve güzellik, bereket ve savaşın tanrıçası Freya, İskandinav mitolojisinin en önemli dişi tanrılarından biridir. Altın bir kolye olan Brisingamen'i takar ve savaş alanında seçkin savaşçıları seçer. Ayrıca Seyda adı verilen bir sihir ve kehanet şekliyle ilişkilendirilir. Freyr. Bereket ve tarım ve güneşin tanrısı Freyr, Freya'nın kardeşidir. Verimlilik, zenginlik ve doğal döngülerle ilişkilendirilir. Genellikle bir domuzla veya boynuzlu bir çiftlik hayvanıyla tasvir edilir. Balder. Işık ve iyiliğin tanrısı Balder, güzellik, sevgi ve barışla ilişkilendirilir. Ölümsüzlük ve karanlık güçlere karşı dokunulmazlığı vardır. Ancak Loki'nin entrikaları sonucu Balder'in ölümü gerçekleşir. Bu sadece birkaç örnektir. Ve İskandinav mitolojisinde daha birçok tanrı, tanrıça, kahraman ve yaratık içerir. Her bir karakterin kendine özgü özellikleri, hikayeleri ve sembolik anlamları var. Bu da İskandinav mitolojisinin zengin ve heyecan verici dünyasını oluşturuyor. İlerleyen günlerde İskandinav mitolojisi serimize başlıyoruz. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.